Gezgin kafası bu defa nerede? Kuzey Makedonya'nın turistik şehri Ohri'de. Kuzey Makedonya'nın hem doğal hem tarihi güzelliklerini cömertçe sergileyen Ohri, Balkanların en fazla ziyaretçi ağırlayan şehirlerinden biridir. Yürüyerek rahatlıkla gezebileceğiniz Ohri, Eskişehir bölgesinde gezip görülecek pek çok yer bulunmakta ve hepsi ayağınızın dibinde. Ohri'yi gezerken kendinizi adeta Safranbolu'da hissedeceğiniz tarihi Osmanlı evleri, nefis göl manzarası ile ünlü St. Joan Caneo Kilisesi, bir zamanlar kentin savunmasında önemli rol almış Çar Samuel Kalesi, Anadolu kentlerini anımsatan Türk Çarşısı ve inci satan dükkanları ile günün her saati hareketli St. Clement Caddesi gezi listesinde mutlaka ilk sıralarda olmalı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ohri, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan tarihi evleri, geçmişi, binlerce yıl öncesine dayanan kiliseleri, görenlerde hayranlık uyandıran ve bu güzel şehre ismini veren Ohri Gölü ile ziyaretçilerine inanılmaz bir seyahat vaat etmekte. Hadi Ohri keşfimize başlayalım. Arada enerji de lazım. Ohri gezime ilk olarak Türk Çarşısı'ndan başlıyorum. En het oud en nieuw zijn ze hier geweest, maar dit was weer terug tak. Amca bekle. Sur yapacağım. Sen boş zaman bekle. Ha? Leş. لا سامي ما عربي يعني سامي سير رحلة أول شيء رحلة زيارة بعدين هتفرق bu şekilde devam ediyoruz. Gene buluşma noktamızı orası gerçekleştireceğiz. Anladın mı? Yerel müzikler mi? Her an sokakta karşınıza çıkabilir. Hadi Ohri'nin dar sokaklarında biraz kaybolalım. Ohri'nin Arnavut kaldırımlı dar sokaklarında kaybolmak gerçekten paha biçilemez. El yapımı kağıt atölyesi Ohri'de gezdiğim en farklı yerlerden birisiydi. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan kağıt yapımının geleneksel yöntemlerle devam ettirildiği el yapımı kağıt atölyesinde kağıdın yapım aşamasını canlı olarak izleyebilmektesiniz. Üstelik atölyenin sahibi kiraz ağacından kağıdı nasıl elde ettiklerini İngilizce olarak adım adım anlatıyor. El yapımı kağıt atölyesi Ohri'den hediyelik eşya satın almak isteyenler için de çok fazla seçenek sunar. Ohri'nin neyi meşhur diye merak ediyorsanız inci takılara göz atmanızı mutlaka tavsiye ederim. Dünyada sadece Ohri Gölü'nde yaşayan Paşita isimli balığın pullarının işlenmesiyle elde edilen Ohri incisi hem kendinize hem sevdiklerinize alabileceğiniz en güzel hediyelik eşyalardan olabilir. Ohri'de görülmeye değer kiliselerden biri de tarihi 11. yüzyıla uzanan Aziz Sofya Kilisesi, St. Sophia Church. Old Town'un kalbinde yer alan Aziz Sofya Kilisesi, Kuzey Makedonya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olarak kabul edilmekte.
Osmanlılar döneminde camiye çevrilen Aziz Sofya Kilisesi, şehirdeki Osmanlı hakimiyeti sona erince tekrardan kilise olarak hizmet vermeye başlamış. Şah Samuel döneminde inşa edilen Ortaçağ Kilisesi'nin bahçesi de oldukça huzurlu. Çevresindeki restoranlarda oturup yemek yiyebilir ya da kahve eşliğinde yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Ohri Gölü'nde tekne gezim başlasın. Oyun havalarında birinci takım mı ikinci takım mı kazanır? Yorumlarınızı bekliyorum. Samba, rumba, cha-cha-cha. Ben sevdim eller aldı, içimde acı kaldı. Ankara'nın dağlarında büklüm büklüm yollar. I just can't let you go. Saint Joan Caneo Kilisesi, Ohri'nin en ikonik yapılarından birisi. Ohrid Gölü'ne tepeden bakan konumuyla fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelen Caneo Kilisesi'nin 13. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus. UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Aziz Naum Manastırı, Makedonya'nın Ortaçağ dönemi yapıtlarından birisidir. Ohri kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Aziz Naum Manastırı, St. Naum tarafından 905 yılında inşa edilmiş. Arnavutluk sınırına yakın bir konumda bulunan St. Naum, yeşillikler içerisindeki doğasıyla görenleri büyülemekte. Ohri Gölü'nün kaynağına yolculuk yapabileceğiniz St. Naum Manastırı'na ulaşım için teknelerini tercih edebileceğiniz gibi özel taksiyle anlaşabilir ya da dolmuşlarla ulaşım sağlayabilirsiniz. Some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. 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 Bir dilek de buradan, ya tutarsa. Çıkışta hediyelik eşya alabileceğiniz küçük yerler de mevcut.
Yine Ohri şehrinde bulunan Milli Park, içerisinde tertemiz su kaynakları bulundurmakta. Bu alanda birbirinden değerli canlıların yaşadığı da söylenir ki UNESCO tarafından bu Milli Park koruma altına alınmıştır. I just need to clear my head. I just need to clear my head. Ohri Gölü'ne gece de olsa girerim dedim. Girdim ama balıklama atladığıma bakmayın. Buz gibiydi. Güzelim Ohri Gölü. Balkanların en eski ve en derin gölü olan Ohri Gölü'nün 4 milyon yıllık geçmişe sahip olduğu biliyor muydunuz? 1979 tarihinde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ohri Gölü, tektonik hareketler sonucu oluşmuş bir göldür. Gölün kenarında kurulmuş 3 şehir bulunmakta. Bunlardan ikisi Kuzey Makedonya'da Ohri ve Struga, diğeri ise Arnavutluk'ta bulunan Pokradaş. Ohrid Gölü'nü görünce suyun berraklığına inanamadım. Adeta cam gibi bir suya sahip. Tabi bu cam gibi tabirini soğukluğu içinde kullanabiliriz. Akdeniz ikliminin oluşturduğu ideal ortam ve yılın neredeyse 300'e yakın gününün bol güneşli olması bu topraklarda yetişen üzümlerin olgun ve lezzetli olmaları için gerekli tüm koşulları sağlar. Ben de bu bereketli toprakların izini sürüp üzümün bağlardan kadehlere ulaşana dek geçirdiği yolculuğa biraz daha yakından tanık olmak istedim. Şaraplarının tadı mı? Harika. Ohri çevresinde gezilecek yerlerden bir diğeri ise Kemikler Körfezi olarak bilinen Bay of Bones. Ohri Gölü'nden hareket eden tekne turları Senna Manastırı ile Bay of Bones'a da uğruyor. Tarih öncesi çağlardaki yaşam biçiminin günümüze yansıtıldığı Bay of Bones, açık hava müzesi gölün üzerine kurulmuş evlerden oluşuyor. Mesleğin Kafası kanalına abone olmayı unutmayın.